Herkese tekrar selamlar. Bu bölümde yani ikinci bölümde bebeğin gövdesini, kafasını ve peruğunu öreceğiz. Şimdiden kolay gelsin. Önceki bölümde bacakları örmüştük. Şimdi gövdeyi öreceğiz. Elimde sağ bacağım var. İpimizi kesmedik sağ bacakta. 3 zincir çekiyorum. 2 bacak arasında 3 zincirimiz olacak. Şimdi sol bacağı alıp bağlayacağım. Sağ bacağı, sol bacağı. İpimi kestiğim ilmeğin yanındaki ilmeğe batıyorum. Bacaklarımızda 24 sık iğne vardı. Sol bacağı 24 sık iğneyi örelim. Sol bacağı 24 sık iğneyi ördüm. Şimdi zincirlerin düz yüzünü kendime çevirip üzerine 3 sık iğne öreceğim. İlk zincirime batıyorum. Bir sık iğne ördüm. Burada delik oluştu. Şöyle. Onu engellemek için şöyle yapacağım. Şu daha önce batmış olduğum ilmeğe de batacağım. Tığımın üzerinde 2 ip var. Bir de ilk zincire batacağım. Tığın üzerinde şu an 3 ip var. Hepsini aynı anda çıkardığımda buradaki delik oluşmadı. Şu 3. ip onu engellemiş oldu. 1, 2, 3 sık iğne ördüm. Şuraya batmam gerekiyor. Yine delik oluştu. Buraya da aynısını yapacağız. Daha önce batmış olduğum ilmeğimi batıyorum. Sonra ilk ilmeğime batıp 3 ipi aynı anda tığdan çıkarıyorum. 1 sık iğne oldu. 2, 3. Sağ bacağı da 24 sık iğne örelim. Sağ bacağı da 24 sık iğneyi ördüm. 3 sık iğne öreceğim zincirlerin üzerine. 1, 2, 3. İlmek sayımız 54 oldu. 54 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 7 sıra boyunca 54 sık iğneyi örelim. 54 sık iğneyi 7 sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir azaltma yapıyorum. 12 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir azaltma yapıyorum. 11 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bir azaltma yapıyorum. Kalan 7 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek sayımız 50 oldu.
Şimdi 14 sık iğne örelim. 14 sık iğne ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir kere daha 14 sık iğne bir azaltmayı örelim. 2 kere 14 sık iğne bir azaltma örmüş olalım. Bir kere daha 14 sık iğne bir azaltma ördüm. 15 sık iğne örelim. 15 sık iğneyi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. İlmek sayım 47 oldu. 6 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane azaltma yapıyorum. 14 sık iğne bir azaltma yapalım 2 kere yine. 14 sık iğne bir azaltmaya 2 kere ördüm. 7 sık iğnem kaldı. Onları da örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlmek sayım 44 oldu. Ama şu son ilmekten iplerimi çıkarmayacağım. Ten rengine geçiyorum. Dokuz sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir azaltma yapıyorum. 9 sık iğne bir azaltmayı 4 kere yapacağız. Bir kere yaptık. 3 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 40 olacak. 9 sık iğne bir azaltmayı 3 kere daha ördüm. 40 sık iğnem var. 40 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğiz. 14 sıra boyunca 40 sık iğneyi örelim. 40 sık iğneyi 14 sıra boyunca ördüm. Şimdi tel yerleştireceğim. 2 bacak arasına şöyle. Şu şekilde. Gövdede tel bulunacak. Bu telin kalınlığı 1,5 milimetre. Elektrik teli plastikle kaplı. 28 santim boyunda kestim. Sonra ikiye katladım. Ucunu bantla sardım. İkiye katlanmış hali değil. Kestiğim uzunluk 28 santim. Sonra ikiye katladım. Daha da küçüldü. Yani 14 santim, 13 santim civarında son hali. Ben şöyle yapacağım. Bunu böyle iki bacak arasına yerleştireceğim ama sağlam olsun diye, yerinden oynamasın diye şöyle sabitleyeceğim. Böyle bacakların arasına batacağım. Şöyle şuradan ipi çıkaracağım. Diğer taraftaki ipi de iğneye geçireceğim. Onu da yanındaki ilmekten çıkaracağım. Şöyle. Böyle şurada duruyor şimdi. Bu ipi içeriye alacağım. İçine elyafla dolduralım şöyle. Elyafla dolduralım içine. Ben kol içinde şöyle 18 santimlik tel kestim. Bunun da
milimetresi aynı kalınlığı. 1,5 milimetre. Ama bu amigurumi teli daha kolay eğilip bükülüyor. Ben kollarda bu teli tercih ediyorum ama plastik kaplı elektrik teli de olur. Hiç fark etmez. Bunu 18 santim kestim demiştim. Uçlarını içeriye kıvırdım. Bantla da sardım. Yıkandığında paslanmasın diye. Bizim şimdi ellerimiz, kolumuz biraz kalın. Ben içini birazcık elyafla dolduracağım o yüzden. Şöyle telin yanından boşlukları elyafla dolduralım. Elin içine girsin. Şöyle. Birazcık doldursak yeterli. Bir de kolu da dolduralım. Şöyle. Kolları elyafla dolduralım. Gövdeyi de elyafla dolduralım. Şimdi örmeye devam edelim. Bu sırada kolları gövdeye yerleştireceğiz. Gövdeye 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kolumuzu alalım. İç taraftan öreceğiz. 5 sık iğne öreceğiz. İpimizi kestiğimiz şu ilmekten alıyoruz. Bir de gövdeden alıyoruz. Bir sık iğne ördük. Bir koldan alıyoruz, bir gövdeden alıyoruz. 2 sık iğne ördük. Koldan, gövdeden. 3 4 5 sık iğne ördük. Şu baş parmak öne bakacak şekilde kolumuzu gövdeye birleştirdik. Gövdeye 14 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Diğer kolumuzu alıyoruz. Bunu ilmeğimizi şurada ipimizi kestiğimiz son ilmekten almıyoruz. Öyle yaparsak şöyle arkaya doğru gelir baş parmak. O yüzden şöyle yapacağım. 1 2 3 4 5 ilmek sağa kaydım. İpimi kestiğim ilmekten 5 ilmek sağa kaydım. 5 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 ve
Bu da 5. İpimizi kestiğimiz ilk ilmeğe kadar ördük. Baş parmak öne bakıyor. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5. Buraya 11 sık iğne örmüştük gövdeye. Yine örüyoruz. 11 sık iğne örelim kola kadar. 11 sık iğneyi kola kadar ördüm. Kola 8 sık iğne öreceğim. Şu batmış olduğumuz ilmeğe batmıyoruz. Yanındaki ilmekten başlıyoruz örmeye. Bunu sık örelim. Şurada delik oluşmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 sık iğneyi kola ördüm. Gövdeye 14 sık iğne örmüştük. 14 sık iğneyi örelim. 14 sık iğneyi ördüm. Diğer kola geldim. 8 sık iğne örüyorum kola. 1 2 3 4 5 6 7 8. Gövdeye 5 sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5. İlmek sayımız 46 oldu. Şu telleri şurayı çok kasmadan kollardakileri şöyle saracağız. Sıkıca saralım bütün telleri. Yeni sıraya geçelim. Artık azaltmalara geçiyoruz. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu koltuk altında azaltma yapacağım bir tane. Şöyle. Bir tane azaltma yaptım. 6 sık iğne örüyorum omuza. 1 2 3 4 5 6. 2 tane azaltma yapacağım. Bir. 2 tane azaltma yaptım. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane azaltma yapıyorum. 1 2 tane azaltma yaptım.
6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 ilmek sayım 40 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tane azaltma yapacağım. Bir, iki, 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 2 tane azaltma yapıyorum. 1 2 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 2 tane azaltma yapıyorum. 1 2 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3 ilmek sayım 32 oldu. Yeni sıraya geçiyoruz. 11 sık iğne örelim şimdi. 11 sık iğneyi ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. Omuzlarda yapıyoruz azaltmaları. Şimdi 12 sık iğne öreceğim. Diğer omuza kadar geleceğim. 12 sık iğneyi ördüm. Omuzda yine azaltma yapıyorum. Kalan 5 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek sayım 30 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı 6 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 5 kere daha örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Ama önce içine elyafla dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 bir tane azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. 7 sık iğne örelim. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Bir tane azaltma yapıyorum. Bu 7 sık iğne bir azaltmayı bir kere daha öreceğiz. Yani 2 kere azaltma yapmış olacağız. İlmek sayımız 16 olacak. İçini de elyafla dolduralım. 7 sık iğne bir azaltmayı bir kere daha ördüm. Yani toplamda 2 kere ördüm. 16 sık iğnem var. 16 sık iğneyi 12 sıra boyunca öreceğiz. Ben hareketli kafa yapacağım. Yani dönen kafa yapacağım. O yüzden boynu uzun olacak. Kafanın içinde kalacak. Telle birlikte. Bu tel de boynun içinde bulunacak. O yüzden 12 sıra boyunca 16 sık iğneyi örelim. 16 sık iğneyi 12 sıra boyunca ördüm ama tel yine dışarıda duruyor. Bu telin içeride olması gerekiyor. O yüzden ben bir sıra daha 16 sık iğneyi öreceğim. Sizin daha fazla dışarıda kalıyorsa içinde kalana kadar örebilirsiniz. Yani sıra sayısını arttırabilirsiniz. Bir sıra daha 16 sık iğneyi örüp geliyorum. 16 sık iğneyi bir sıra daha ördüm. Şimdi azaltma yapacağım. 8 azaltma yapacağım. İlmek sayım 8 olacak. 1, 2, 8 azaltma yapalım. 8 azaltmayı yaptım. İlmek sayım 8. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Deliği kapatacağız. Sekiz ilmeğin ön ilmeklerinden ipimi geçireceğim. İpimi çektim. Şöyle düğüm atalım, sökülmesin. İğnemi çıkaracağım, kerpeten yok şu an yanımda. Bu boyun dediğim gibi kafanın içinde kalacak. Boynumuzu bitirdik. Gövdemizi tamamlamış olduk. Şöyle. Şimdi kafayı örmeye geçelim. Kafayı örmeye başlayalım. Önce sihirli halka yapalım. Halkanın içine 6 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halkayı kapatalım. Şimdi arttırmalar yapacağız. Her bir ilmeğe arttırma yapıyorum. 6 tane arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayımız 12 oldu.
iğne bir arttırma yapacağım. Bir tek bir çift yani. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 kere. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma. 3. Bir sık iğne, bir arttırma. 4. Bir sık iğne, bir arttırma. 5. Bir sık iğne, bir arttırma. 6. 6 kere arttırma yaptım. İlmek sayım 18 oldu. 2 sık iğne, bir arttırma yapacağım. 1. 2 sık iğne, bir arttırma. 2 sık iğne, bir arttırmayı da önceki sıradaki gibi 6 kere örelim. İlmek sayımız sıra sonunda 24 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir tane arttırma yapıyorum. 3 sık iğne, bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 30 ilmeğim var. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sık iğne sayımız 36 olacak. Sıranın sonuna geldim. 36 sık iğnem var. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 5 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna geldim. İlmek sayım 42. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane arttırma yapıyorum. 6 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda sık iğne sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna geldim. 48 sık iğnem var. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane arttırma yapıyorum. 7 sık iğne, bir arttırmayı 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 54 olacak. Sıra sonuna kadar toplamda 6 defa arttırma yaptım. 54 sık iğnem var. 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu 8 sık iğne, bir arttırmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 60 olacak. Sıranın sonuna kadar geldim. 60 sık iğnem var. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir tane arttırma yapıyorum. 9 sık iğne, bir arttırmayı da 6'ya tamamlayalım. Sıranın sonunda ilmek sayımız 66 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 66 sık iğnem var. Arttırmalarımız bitti. Artık düz bir şekilde öreceğiz. 66 sık iğneyi 11 sıra boyunca örelim. 66 sık iğneyi 11 sıra ördüm. 27 sık iğne örelim.
sık iğne ördüm. Şimdi bir zincir çekip bir ilmek atlayacağım. Zincirimi biraz bol çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bir zincir çekiyorum. Zincirimi bol çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. 27 sık iğne örüyorum. Bu ilmek çekip bir ilmek atladığımız boşluklara kilitli gözlerimizi yerleştireceğiz. İki göz arasında da 27 sık iğne, iki göz arasında da 10 sık iğnemiz olacak. Şimdi kalan 27 sık iğneyi örelim. Bir zincir çektik, bir ilmek atladık. Sonrasında 27 sık iğne örüyoruz. İlmek sayımız 2 ilmek atladığımız için sıra sonunda 64'e düşecek. Kalan 27 sık iğneyi de ördüm. 64 sık iğnem var. Bu sırada 64 sık iğneyi tekrar 66'ya çıkaracağız. Nasıl yapacağız? Zincir çekmiştik. O zincirlerin üzerine, iki zincirin üzerine tekrar sık iğneler örüp ilmek sayımızı 66'ya çıkaracağız. Şimdi ilk zincirimize kadar 27 sık iğneyi örelim. 27 sık iğneyi ördüm. Göz boşluğunda oluşturduğumuz ilk zincirimize geldik. O zincirin üzerine de bir sık iğne örüyorum. İki göz arasında 10 sık iğne örmüştük. Onları örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci gözlüğümü yerleştireceğim boşluğun tepesindeki zincirin üzerine de bir sık iğne örüyorum ve kalan 27 sık iğneyi örelim. Sıra sonunda ilmek sayımız 66 olsun. Kalan 27 sık iğneyi de ördüm. 66 sık iğnem var. Yeni sıraya geçiyoruz. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. Bir sık iğne bir arttırma yapacağım 6 defa. Bir sık iğne, bir arttırma bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir arttırma 2, bir sık iğne, bir arttırma 3, bir sık iğne, bir arttırma 4, bir sık iğne, bir arttırma 5, bir sık iğne, bir arttırmaya 6 defa ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Yine bir sık iğne bir arttırmaya 6 defa örüyorum. Bir sık iğne bir arttırma bir kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma 2 kere ördüm. Bir sık iğne bir arttırma 3, bir sık iğne bir arttırma 4, bir sık iğne bir arttırma 5, bir sık iğne bir arttırmayı 6 defa ördüm. Kalan 18 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 78 olacak. Kalan 18 sık iğneyi ördüm. 78 sık iğnem var. Boşluklarımıza kilitli gözlerimizi takacağız. 12 milimlik kilitli göz kullanacağım ben. Şöyle kilitleri, vidaları olan gözlerden. Şu boşluklara yerleştireceğim. 10 sık iğne vardı iki göz arasında. Kilitlerini de takıyorum. 78 sık iğnemiz var. Bu 78 sık iğneyi 5 sıra boyunca örelim.
78 sık iğneyi 5 sıra ördüm. Yeni sıraya geçelim. 18 sık iğne örelim. 18 sık iğne ördüm. Bir sık iğne, bir azaltma yapıyorum. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 kere yapacağız. Bir sık iğne, bir azaltma 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 3. Bir sık iğne, bir azaltma 4. Bir sık iğne, bir azaltma 5. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 kere ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 sık iğne ördüm. Tekrar bir sık iğne, bir azaltma yapacağım 6 kere. Bir sık iğne, bir azaltma. Bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 2. Bir sık iğne, bir azaltma 3. Bir sık iğne, bir azaltma 4. Bir sık iğne, bir azaltma 5. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 kere ördüm. Kalan 18 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 66 olacak. Kalan 18 sık iğneyi de ördüm. İlmek sayımız 66. 9 sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bir azaltma yapıyoruz. 9 sık iğne, bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 60 olacak. Sıra sonuna kadar azaltmalarımı yaptım. 60 sık iğnem var. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir azaltma yapıyorum. 8 sık iğne, bir azaltmayı toplamda 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük. 4 kere daha 8 sık iğne, bir azaltmayı örelim. 4 kere daha 8 sık iğne, bir azaltmayı ördüm. 4 ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 54 oldu. 7 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bir azaltma yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız.
6 kere öreceğiz. Bir kere ördük 7 sık iğne bir azaltmayı. 5 kere daha öreceğiz. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıra sonuna geldim. Azaltmalarımı yaptım. 48 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir tane azaltma yapacağım. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 Bir azaltma yapıyorum. 6 sık iğne bir azaltmayı 5 kere öreceğiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 6 sık iğne bir azaltmayı 4 kere daha ördüm. 3 ilmeğim kaldı. Onları da örüyorum. 1 2 3 ilmek sayımız 42 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 Bir azaltma yapıyorum. 5 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. İçinde dolduralım. Azaltmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 Bir azaltma yapıyorum. 4 sık iğne bir azaltmayı 5 kere örmeliyiz. Bir kere ördük, 4 kere daha örelim. 4 sık iğne bir azaltmayı 4 kere daha ördüm. 2 sık iğnem kaldı. Onları örüyorum. 1 2 ilmek sayım 30 oldu. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 Bir azaltma yapıyorum. 3 sık iğne bir azaltmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Azaltmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. 2 sık iğne örüyorum. 1 2 Bir azaltma yapıyorum. 2 sık iğne bir azaltmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olacak. Kafayı dolduralım. Fakat şu ortada yer açacak şekilde dolduralım. Çünkü boynu uzun örmüştük. O bunun içine girecek. Şöyle kafanın içine girecek. Şimdi 2 sık iğne bir azaltmayı bir kere ördük. 5 kere daha örelim. İlmek sayımız 18 olsun. Azaltmalarımı yaptım. 18 sık iğnem var. İpim burada dursun. Sonra örmeye devam edeceğiz. Önce yüzü şekillendireceğiz. Ben bir gözün göz çukurunu oluşturdum. Diğerini birlikte yapacağız. Arkadan herhangi bir yerden batıyorum ama şöyle iplerin arasından. İplere batmayacağız. Gözün yanına çıkacağım. Şöyle bir parça ip bırakıyorum. Gözün karşısına batıyorum. Yine herhangi bir yere çıkıyorum iplerin arasına. Bu ip şu gözün üstüne gelecek ve böyle çektiğimizde içeriye girecek. Son battığımız yere tekrar batıyoruz. Bu sefer de gözün altına yapacağız. Aynı işlemi.
Şöyle gözün yanından çıkıyorum. Bu ip içeriye giriyor. Karşısına batacağım şöyle. İlk battığımız yerden çıkacağız. Şuradan. Bu ip de gözün altına girecek. Şöyle çekiştiriyoruz. Çekiştirebildiğimiz kadar çekiştiriyoruz. Sonra bu ipleri düğümleyeceğim. Bu ipleri keseceğiz. Makasımı alayım. Bu ipleri kesiyorum. Bunlar şöyle içeriye girecek. Göz çukurlarımızı oluşturduk. Boşlukta kalan, şimdi şurada boşluklar oluştu. Buraları, şu kısım şöyle, buraları elyafla dolduracağız. Şu yanakları doldurmadıysanız oraları da doldurun. İsterseniz yoğun doldurun, isterseniz çok sert olmasını istemiyorsanız da az doldurun. Sonra da artık yüz şekillendirmesine geçeceğiz. Gözün birini işledim, diğerini birlikte yapacağız. Siyah bir ip aldım. Gözün üstündeki siyahlık ve kirpikler için. Bu ip normalde 4 katlı. Ben şöyle 2 katını kullanacağım. Şu aşağıdan ipimi geçiriyorum. Gözün yanına çıkacağım şöyle. Aynı hizada şuraya batacağım. Kirpik için de şöyle çapraz batacağım yukarıya. Yani bir ilmek yukarıya çıkmayacağım. Çapraz olarak çıkacağım yukarıya. Kirpikleri yapacağım şimdi. 4 tane yaptım. Şöyle. Şimdi ben şuraya batmayacağım. Biraz yakın yapacağım ikinci kirpiği. Şurada öyle yapmıştım. Yanındaki ilmeğin ortasına batacağım. Şurada şu ipin altına batalım. Yoksa kirpiklerimiz kısa olur. Şöyle. Sonraki ilmeğin de ortasına batacağım şöyle. Yine şu siyah ipin altına batacağım. Şöyle. Bir tane daha yapacağım. Yine şu ilmeğimin ortasına batıyorum. Şuraya. Şu kenardaki kirpiklerini şöyle biraz şöyle eğimli olmasını istiyorsanız yapıştırabilirsiniz. Şimdi beyazını yapacağız.
Beyazında ipi 3 kat olarak kullanacağım. Şimdi beyaz ipimi alıp geliyorum. Beyaz ipimi aldım. Dediğim gibi 3 katını kullanacağım. Şöyle. Şuraya batacağım. Şuraya. Bir de gözün dibine batacağım şöyle. Bunları bağlayacağım. 2-3 kere bağlayalım. Kaş için de yine ipimin 2 katını kullanacağım. Kahverengi bir ip kullanacağım. İpimin 2 katını aldım. Gözden şuradaki ilmekleri saymazsak şuradan saymaya başlarsak 1, 2, 3 ilmek yukarıya çıkacağım. 1, 2, 3 ilmek yukarıya çıkmışım. Burada da öyle yapacağım. Bir, iki, üç, 4 ilmek sağa kayıp bir ilmek aşağıya iniyorum. 1, 2, 3, 4. Şöyle eğim vererek yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi burnu yapacağız. İki göz arasında 2, 4, 6, 8 ilmek var. Çift sayı. Burnu iki gözün arasında ortalamamız için yine çift sayı kullanmamız gerekiyor. Yani burnu ya 2 ilmeğe ya da 4 ilmeğe yapmamız lazım. 2 ilmek yaptığımızda çok küçük olacak burun. 4 ilmekte de büyük oluyor. Ben tam ortasını yapmak istiyorum. Yani 3 ilmeğe. Ama ben şu 3 ilmeği alırsam bu sefer burun bu göze yakın oluyor. Buradan alırsam da bu göze yakın oluyor. Ben o yüzden şöyle şu ilmeğin, üçüncü ilmeğin ortasından alacağım. Ortada 2 tane tam ilmek kalacak. İlk ilmeğin de ortasından alacağım. Bu şekilde yapacağım. Yeri de şöyle gözün altının bir alt sırasına oluyor. Ortasından geçiriyorum. Bu ilmeğin de ortasından alıyorum. Bu şekilde yapacağım. Bir kere daha batalım karşılıklı. Sonra saracağız. Böyle de bırakabilirsiniz. Böyle de güzel duruyor. Çok sarmayacağım zaten. Üst üste binmesin ipler. Önemli olan o.
Buradan çıkarıyorum iğnemi. Şimdi bu ipleri bağlayalım. Şimdi de ağız çukuru oluşturacağım. Burundan 1, 2, 3 ilmek aşağıya. Bunda da 5 ilmeği şöyle baz alarak yapacağım. Yine baştaki ve sondaki ilmeklerin ortasından alıyorum. 5 ilmek almış oluyorum. Şöyle. Bir ilmek de aşağıya batıyorum. Yine onun da ortasına batıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 ilmek ortada oluyor. Şunun da 5. ilmeğin de ortasına batacağım. Yarım alıyorum yani. Yine bir ilmek aşağıya batıyorum. Bu ipleri şu yukarıya çıkaracağım. Ama iğnem biraz küçük. Büyük bir iğne ile çıkaracağım. Diğer ipimi de çıkarıyorum. Biraz kısa kalmış. Onu da yanına şöyle sihirli halkaya çıkarabiliriz. İplerimi şöyle çekiyorum. İkisini de çektiğimde ağız çukurum oluşuyor. Sonra birbirine bağlayacağım bunları. Ne kadar istiyorsanız yoğunluğunu çukurun. Burayı da istediğiniz renkle renklendirebilirsiniz. İsterseniz iple. Ben şimdi bunları bağlayayım. Renkli ipimi alıp geliyorum ağız için. Kırmızı bir ip aldım. Şöyle. Bu sefer ilmeğin ortasına batmayacağım. Bir soluna kayacağım. Yani ilmeği tamamlıyorum. 6 ilmeği yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeği ağzı yapacağım. Şöyle her ikisini çekiştirdiğinizde ağız gülümsüyor. Ne kadar kalınlıkta istiyorsanız dudağı o kadar işleyebilirsiniz. Bence bu yeterli oldu. Bir tane daha deneyelim.
Bu şekilde ağzımızı da bitirdik. Kulakları yapalım. Kulağı nereye yapacağımı göstereyim size. Şu gözün altından saymaya başlıyorum şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle 12 ilmek saydım. Buradan batacağım. Şöyle. Bir, iki, üç ilmek yukarıya çıkacağım. Bir, 2, 3 kere karşılıklı battım. Tığımı alıp örmeye başlayacağım. Buradan öremem. Buradan. Bu ipim burada. Buradan örebilirim. Bu sefer de örgümün düz yüzü kafaya bakıyor şekilde olacak. O yüzden ben buradaki ipimi yukarıya çıkarıyorum. Şimdi örmeye başlayacağım. Örgüm düz olacak. Buradaki 3 ipi alıyorum. Bir sık iğne ördüm. Tığımın üzerine ip alıyorum. İkili trabzan öreceğim. 2 ipi tığdan çıkardım. Sonra kalan 2 ipi tığdan çıkardım. 2 tane ikili trabzan ördüm. 3 tane tekli trabzan öreceğim. Tığımın üzerindeki 3 ipi aynı anda çıkarıyorum. 1, 2, 3 tane tekli trabzan ördüm. Bir tane sık iğne örüyorum. Kulağın altındaki ilmeğe batıyorum. Buradan çıkıyorum. Bu şekilde oluyor kulağımız. Diğerini de birlikte örelim. Sağ kulağı ördük. Sol kulağı da örelim. Gözün altından saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek saydım. Üç ilmek yukarıya çıkıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Örmeye buradan başlayacağım. Çünkü örgünün düz yüzü bu tarafa bakmalı. Bu şekilde örmeliyim. İpim burada. Şimdi örüyorum. Buraya bir sık iğne örüyoruz. 3 tane tekli trabzan örmüştük diğer kulağımıza. 3 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2,
2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2. Bir tane de sık iğne örüyorum. Bu ipi, buradaki ipi şuraya batıyoruz yukarıya ve buradan çıkarıyoruz. Kulaklarımız bitti. Şimdi örmeye devam edelim. 18 sık iğnemiz vardı. 18 sık iğneyi 10 sıra boyunca örelim. 18 sık iğneyi 10 sıra ördüm. Bir zincir çekip ipimi biraz uzun kesiyorum. Bu ipi şöyle içeride gizleyeceğiz. Sağlamlaştıracağız sökülmesin diye. İçinden geçiyorum, düğüm atıyorum. Bir kere daha atalım düğüm. Elim terlediği için şimdi çıkaramıyorum. Bir tane daha düğüm atalım. İpimizi keselim. Şu parçayı içeriye iteceğiz. Şöyle. Uzun örmüştük. Bu böyle içine girecek. Şöyle olacak. Ama böyle bırakmak istemiyorum. Sabitlemek istiyorum ben. Boynu. Şöyle yapacağım. Büyük bir iğneye bir parça ip geçirdim. Şöyle şuradan ipimi karşıya geçireceğim. Sonra bu ipimi şu aradan şöyle yukarıya çıkaracağım. Böyle girecek içeriye. Şu diğer ipi de yukarıya çıkaracağım. Şuradan ortadaki delikten yanına çıkacağım. Aynı yere batmayacağım. Sihirli halkaya batmıştım ilk ipimi. Bunu da yanına herhangi bir yere şöyle çıkaracağım. Bu ipler önemli değil. Zaten peruk yapacağımız için gözükmeyecek. Böyle olacak. Böyle oynayacak kafamız. Dönecek. Bunları bağlayalım şimdi burada. Peruk için pembe ip kullanacağım. Gazal Baby Cotton 34-68 renk kodlu ipini kullanacağım.
Sihirli halkayla başlıyoruz. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Halkayı kapatıyorum. Bu sırada her bir ilmeği arttırma yapacağız. 6 tane arttırma yapıyoruz. Bir arttırma yaptım. 2 3 4 5 6 arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. Bu sırayı filolardan öreceğiz. Yani şu ön kanatlardan alacağız. Bu arkadakilerden değil. Şöyle ön kanatlardan örüyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 kere öreceğiz. Bir sık iğne, bir arttırma. 2 kere ördük. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. 6 kere arttırma yaptık. İlmek sayımız 18 oldu. Neden filodan ördük? Ben peruğun arka tarafını kullanacağım şöyle. Ve burada bilolar duruyor. Yani şu kısa çizgiler bilolarımız. Bunlara saç öreceğim. O yüzden filodan ördüm. Şimdi düz bir şekilde örüyoruz. Yani 2 kanadı da alıyoruz. 2 sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. 2 sık iğne bir arttırmayı toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olacak. Arttırmalarımı yaptım. 24 sık iğnem var. Bu sırada 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 3 sık iğne bir arttırmayı sıranın sonuna kadar toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Sıranın sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. İlmek sayım 30. Bu sırayı da filodan örüyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir arttırma yapıyorum. Arkada kalan şu bilolara saç öreceğiz. 4 sık iğne bir arttırmayı filodan sıranın sonuna kadar örelim. Yani toplamda 6 defa. Sıranın sonunda ilmek sayımız 36 olacak. Sıra sonuna kadar arttırmalarımı yaptım. 36 sık iğnem var. Bu sırada 5 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 bir arttırma yapıyorum. 5 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 42 olacak. Sıranın sonuna geldim. 42 sık iğnem var. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir tane arttırma yapıyorum. Bu 6 sık iğne bir arttırmayı da toplamda 6 defa örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 48 olacak. Sıranın sonuna geldim. 48 sık iğnem var. Şimdi saçları öreceğiz.
Biz saçlarımızı 3 katman halinde öreceğiz. Bir şu son sıradaki ilmekleri öreceğiz. Şöyle tersini çevirip şuradaki bloğları öreceğiz, ikinci katmanı. Üçüncü katmanı da şuradaki bloğları öreceğiz. Önce kahkülleri yapalım. 16 zincir çekiyorum. Zincirlerimi sıkı çekeceğim ama örgümü biraz gevşek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 zincir çektim. Şimdi tekli trabzan yapacağım. Üçüncü zincirime batıyorum. Elimi gevşek tutuyorum trabzanları örerken. Bu 16 zincirin üzerine 14 tekli trabzan öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. 14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Üçüncü zincirime batıyorum. 12 tekli trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu çıkaralım artık. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Şimdi bu 12 tekli trabzandan 3 tane daha öreceğiz. Yani şundan 4 tane olacak. Sonraki ilmeğe de kaydırma yapacağız. Şimdi 3 kere daha 14 zincir çekip üzerine 12 tekli trabzan örelim. 3 tane daha 12 tekli trabzan ördüm. 4 tane oldu. Bir tane daha şundan öreceğiz. Yani 14 tekli trabzan öreceğiz şimdi. 16 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Üçüncü zincire tekli trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tekli trabzanımı ördüm. Sonraki ilmeğime kaydırma yapıyorum. Öndeki saçlar bitti kahküller. Şimdi arkadaki saçlara geçiyoruz. 1, 2, 3, 85 zincir çekelim. 85 zinciri çektim. Üçüncü zincirime tekli trabzanımı ördüm. Bu zincirlerin üzerine 83 tekli trabzan örelim. Zincirlerin üzerine 83 tekli trabzan ördüm. Bu sefer
Saçı peruğa bağlarken bir ilmek atlayıp bağlayacağım. Şu ilmeği değil, sonraki ilmeğe kaydırma yapacağım. Birer ilmek atlayarak yapıyoruz. Şimdi bu saç tutamından toplamda 21 tane olacak. Aralarda bir ilmek atlayacağız. Bir tanesini ördük. 20 tane daha örelim. 83 tekli trabzanı. 20 tane daha 83 tekli trabzan ördüm. Şimdi bizim şöyle dediğim gibi tersini çeviriyoruz peruğun. Şuradaki ilk ilmeğimize biloya kaydırma yapmamız lazım şöyle. Ama böyle yaptığımızda şurası geriliyor. İsterseniz bu kaydırmayı yapmadan önce zincir çekip 2-3 tane zincir çekip kaydırma da yapabilirsiniz. Şuradaki ilk ilmeğe ya da benim gibi ben bir zincir çekip ipimi uzun kesiyorum. Bu iple peruğu kafaya dikeceğim. Ve ikinci tabakaya geçtiğimde tekrar ip geçireceğim şuraya. Bir de şu ipi şöyle alt tarafa alalım. Şöyle. Çünkü bu tarafını kullanacağız. Şimdi şuradaki ilk ilmeğime, ilk biloya ipimi geçireceğim. Şöyle. Ve 85 zincir çekeceğim. 85 zinciri çekelim. 85 zincir çektim. 85 zincirin üzerine 83 tekli trabzanı öreceğiz. Örelim. Zincirlerin üzerine 83 tekli trabzan ördüm. Şimdi şu önümdeki biloya değil, sonraki biloya, sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Tekrar 85 zincir çekip üzerine 83 tekli trabzan örüyorum. Yani bu saç tutamından 15 tane öreceğiz toplamda. Bir tanesini ördük. 14 tane daha 85 zincir çekip üzerine 83 tekli trabzanı örelim. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırma yapmayı unutmayalım. İkinci katmana 14 tane daha 83 tekli trabzan ördüm. Şimdi üçüncü katmanı, son katmana geçiyoruz. Şuradaki bilolara, ilk biloya kaydırma yapacağım. Elimi biraz bol tutuyorum. Şurası gerilmesin. Yine 85 zincir çekelim. Üzerine 83 tekli trabzan örelim. 85 zincir çekip üzerine 83 tekli trabzan ördüm. Bir ilmek atlayıp sonraki ilmeğe kaydırma yapıyorum. Buraya son katmana da 6 tane 83 tekli trabzan öreceğiz. Bir tanesini ördük. 5 tane daha saç tutamı örelim. Aralarda bir ilmek atlayarak kaydırma yapmayı unutmayalım. Saçları bitirdim. Son katmana da 6 tane saç teli ördük. İğnelerle şöyle sabitledim. Nasıl sabitledim? Tam kaşın üstüne gelecek şekilde 4 tanesini sola sabitledim. 2 tanesini sağ tarafa sabitledim. Uzun olan saç tellerinden birini kulağın üzerine sabitledim. Şurayı da öyle. Diğerlerini de şöyle iğnelerle sabitledim. Kulağın altından 1-2 sıra aşağıya inip sabitleyebilirsiniz. Şimdi biz bu peruğu önce dikeceğiz kafaya. Daha sonra isterseniz bu saç tellerini dikebilir, isterseniz yapıştırabilirsiniz. Ama şunlar 2 katman serbest halde kalacak. Onları dikmeyeceğim. Şimdi peruğu önce dikelim. İpimiz şuradaydı. İlk sırada ipimizi kesmiştik ilk sırayı bitirdikten sonra. Bunu şöyle yukarıya çıkaracağım. Şöyle şuradan
Şöyle yukarıya çıkarıyorum. Bir saçtan alacağız, bir peruktan alacağız. Biz peruktan alacağız, bir kafadan alacağız dikerken. Önce ipimizi geçirelim. Şimdi kafadan alıyorum. Peruktan aldım, kafadan aldım. Peruktan alıyorum. Kafadan alıyorum. Peruktan alıyorum. Kafadan alıyorum. Bu şekilde dikeceğiz. Başladığımız yere kadar dikelim. Dilerseniz yapıştırabilirsiniz. Sonra şu saçları da sabitleyelim. Peruğumuzu bitirelim. Saçları kafaya sabitledim. Şu şekilde. Şöyle diktim ben. Yapıştırabilirsiniz dediğim gibi. İkinci bölümün de sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.